elektro gitar kişiselleştirdik. Bir sürü gitar boyadığımız oldu. İşte kaykay tahtası boyadığımız oldu. Ama bu sefer çok daha ilginç bir yerden bir özelleştirme işi geldi. Isırır ha. 2 tane parça işleyeceğim. Bu parçalar fren kolunun diğer gövdesine, kalan gövdeye vidalanacak. Minimum hizada çıkması için yaptığım bir hareket. Doğru, doğru. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Daha önce birçok farklı alanda custom işler yapmaya çalıştık. Yapmayı da istiyoruz. Seve seve yapıyoruz. Bunlar neler? İşte zaten motosiklet parçaları üretiyoruz. Motorlar için bir şeyler yaptığımızı izliyorsunuz sürekli. Bunun dışında yeri geldi elektro gitar kişiselleştirdik. Bir sürü gitar boyadığımız oldu. İşte kaykay tahtası boyadığımız oldu. Ufak diecast oyuncak arabalar boyadığımız durumlar oldu. Birçok alanda böyle kişiselleştirme işini aslında çok aşığız, seviyoruz ama bu sefer çok daha ilginç bir yerden bir özelleştirme işi geldi. Bizim de çok hakim olmadığımız bir alan aslında bu. Sondaj sektöründen bir kişiselleştirme talebine karşılık bugün yaptığımız işi göstereceğiz sizlere. Bir sondaj kulesinin el freni kolunu aslında tasarlayıp ürettik. Normalde standart bir kolu vardı bu kulenin ve bizden bununla alakalı böyle özel bir şey, özel bir tasarım yapabilir misiniz, üretebilir misiniz gibi bir talep geldi. Bize tabii ki hay hay, seve seve yani. Ahşap saplı işte alüminyum bir fren kolu tasarlayıp ürettik. Petrotek tarafından ikinci el 110 tonluk hafif bir sondaj kulesinin tamirat ve yenilemesi yapılıyor. Ayrıca sondaj tipi platform imalatı da yapılıyor bu kule için. Kulenin ismi Wolverine. Şu anda Pars'a ait yüzey sondaj işlerinde Aksaray'da çalışıyor kule. Yaklaşan kış sezonu ve soğuklar nedeniyle şimdi de yine Petrotek'te kule için ısıtmalı bir sondör kabini imal ediliyor. Bu kabin içerisinde de bir takım iyileştirmeler yapıyorlar. Bu kapsamda bu fren kolu için de bizden böyle bir tasarım istediler. Biz de dediğim gibi hemen seve seve işe koyulduk. Tabii defter, kalem falan böyle bir akşam evde bir şeyler karalıyorum falan. Pars için çalıştığı için bu kule Pars'ın logosundan yola çıkmayı düşündüm aslında. Zaten Pars'ın logosu Pars kafası yani. O Pars figürünü alıp bıçağa, yani bıçak da demeyeyim, bıçağa ve silaha benzediği için devamlı o şekilde hitap ediyorum. Evet, tasarımımızın ilk prototiplerini bastık. Gece boyunca basıldı. Şimdi bunları bir deneyelim bakalım. Oluyorsa direkt imalatına da geçeriz. Bu Pars figürünü yaptığımız fren koluna nasıl uyarlarım diye aslında başladım çalışmaya. Ama tasarım yaparken aynı zamanda da imalatı da düşünmem lazım. Çünkü tamamen dükkan bünyesinde hiç dışarıya da muhtaç kalmadan kendimiz üretelim diye düşündük. Bunun için de dükkanda bulunan küçük masaüstü router CNC'yi kullanmayı düşündüm. Tamamen ondan üretecektim her şeyi. Tasarım yaptıktan sonra şöyle bir sorunla karşılaştım. Bir demir plaka üzerine bu kolun şu şekilde montaj yapılması gerekiyordu. Şöyle. Gel hadi. Hadi. Böyle giriyor, buradan da vidalanıyor. Bu ne demek? Bu iki taraftan da somun veya işte civata başının gözükmesi anlamına geliyor. Başka türlü nasıl olabilir? Malzemeye belki kılavuz çekebilirdim ama o zaman da malzememin kalınlığı dolayısıyla hem sağlamlığı iyi olmayacaktı, tatmin edici olmayacaktı, hem de kılavuzu arkadan deliği patlatarak çeksem de orada arkadan yine kötü bir görüntü verecekti. Sonuç olarak bu şekilde birleştirdik. Şu an bu iki civatayla yerine montajı yapılacak ve kol çalışma hayatına o şekilde başlayacak. Bu aşamada aslında biraz zaman kaybettim. Bayağı bir araştırmanın ardından buldum. Çektirme somun dedikleri bir somun tipini buldum. Bu ne taraftan bakarsanız bakın aslında aynı şeyi gösteriyor. Yani somun tarafı da civata başı gibi, civata tarafı da civata başı gibi. En verimli şekilde tasarımı böyle kurtarabileceğimi düşündüm. Ardından bu civataları aramaya başladık. Valla işte İzmir'deki sanayilerin çoğunun altını üstüne getirdik, bulamadık. En son Karabağlar'a yönlendirdiler. Orada aradım, buldum ama pek içime sinmeyen şeyler oldu. En son internetin derinliklerinde buldum, parçaları buldum. Ürünler geldikten sonra bunun ölçülerini alıp tasarıma yerleştirdim. Tasarıma bunu yerleştirirken şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Bu çektirme somunların baş kısımları benim düşündüğümden biraz fazla büyüktü. Böyle olunca bütün tasarımı sil baştan yeniden düzenlemem gerekti. Sapı tutacak civataların yerlerini değiştirdim. Biraz aralarını açtım ve son haline getirdim tasarımı. Şimdi prototipte herhangi bir sıkıntı görmedik. Bu şekilde üretime alacağız. 8'er milim
Ortası da 8 milim 7075 kullanacağız. Uçlarda da ahşap kullanmayı düşünüyorum. Alüminyumla yakışacağını düşündüğüm için koyu renkli bir ağaç var aklımda. Maun ya da ceviz düşünebilirim. Ama birazcık da yine ağaçları gördükten sonra karar vereceğim ona. Şu ahşaplarla yaptığım dolgu kısmını da normalde pirinçle yapmayı düşünüyorum. Ahşap sap, pirinç saplamalarla sabitlenip ortadaki alüminyum gövdeye yapıştırılacak. Epoksiyle yapıştırırım. Malzemeleri temin etmemizin ardından bu küçük makinede işe koyulduk. Yalnız gibi gibi geliyordu yani üretirken. Şimdi tasarlarken iyi, kemini yazıyorsun, çok güzel, buradan gitsin, takım şöyle işlesin falan, ama bu gerçekten hobi tipi, masaüstü bir router. Bu arada elinde bu tarz bir router olan varsa onlar da hani yorumlara paylaşabilir böyle yaptığı farklı işleri. Birkaç gün geçirmenin ardından son şekline de ulaştırdık, bitirdik üretimleri. En başta şöyle düşündüm. 7075 alüminyum malzemeden 2 tane parça işleyeceğim. Bu parçalar fren kolunun diğer gövdesine, kalan gövdeye vidalanacak. Arkasından da yine buna vidalanacak olan yine bir alüminyum plakanın üzerine ahşap saplar gelecek. Toplamda 5 parçadan oluşuyor tasarım. Tabii ki civatalar, araya işte pirinç, pimler falan, daha fazla parça. Toplamda 5 parçadan oluşuyor. Bu sol tarafın işledik. Önce deliklerini açtım. Ardından bağlayabilmek için şu 2 tane civatayı tornada küçültüp bunu alttan farklı bir parçayla bağladım. Dışını kestim. Şimdi bundan bir sonraki aşama normalde şu. Ben bu işlemleri beşlik çakıyla yaptım. Beşlik çakı radyusu gereği şu köşeye ve bu dişlerin içerisine giremiyor. Onun için benim bu üçlük çakıyla devam etmem gerekiyordu. Bu köşeyi ve bu içleri girmek için. Yalnız hem makineye çok güvenmiyorum devamlı takım değiştirmek anlamında. Hem de elimde olan şu andaki üçlük çakının derinliği 8'i ucu ucuna kurtarıyor. Yani kurtarmayabilir. O yüzden bunu çalıştırıp risk almayacağım. Çünkü zaten çok uzun sürüyor işlemler. Bunu çalıştırıp risk almayacağım. Direkt bunu alt beşliğin talaşı dururken gireceğim şimdi. Şöyle 45'lik bir çakıyla pahlarını alacağım ve çizgi detaylarını, gözlerini falan işleyeceğim. Bu noktada benim burada fazla malzemem olduğu için bu üç yerde bu takım fazla dalma yapacak içeri. Bunun bilincindeyim. Bu riski göze alıyorum. Daha sonra bunu küçük kuyumcu eğeleriyle elde düzelteceğim. Zaten bir tane ürettiğimiz bir parça. O yüzden minimum riskle biraz daha el işçiliği de kullanarak devam etmek istiyorum. Beklediğimden çok daha temiz çıktı. İyi ki o aşamayı atlamışım. Bak şurada biraz dağıldı. Şurada biraz dağıldı. Bunları ile güzelce düzeltirim. Şu an bunun üstünü bizim parapolisaj yaptık mı? Tamam. Parçalardan biri bitti şu anda. Sol tekimiz bitti. Şimdi de diğer tarafı bağlayacağım işte. Burayı da şöyle yapmıştık. Orayı bağlayacağız şimdi. Bitmesinin ardından zımpara işlemlerine geçtim. Önce kenarları yumuşattım. Ardından kalın zımparadan 2000 kuma kadar teker teker zımparalayıp polisajını yaptık. Süper değerli toplu masamızda bugün sizlerle beraberiz. Şimdi yeni geldim dükkana, malzemeleri aldım. Sap için şöyle güzel ağaçlar seçtim. Şöyle ağaçları. Şöyle hatta dün şeyleri işlemiştik, kafaları. Ben Ege Üniversitesi Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü mezunuyum. Okulda sürekli ağaç işliyorduk. Ben gitar yapıyordum. İşte gitarın topuklarını, birçok şeyi şöyle işte bıçaklarla oya oya, törpülerle, eğelerle, tamamen el işçiliğiyle yapıyorduk. Orta parçasını, yani bütün bu bileşenleri birleştirecek olan orta parçasına devam edeceğim. Dün gece bununla uğraştım. Yani şuradan şuraya indirmek saatler sürdü bu makineyle. Şimdi arkasını da aynı şekilde getirip şeklini çıkartacağız ve bu ortadaki parçamız olacak. Ardından ahşapa geçeceğim. Bu makinede ilk defa ahşap işleyeceğim. Hatta bir makinede ilk defa ahşap işleyeceğim. Ahşap işlemek için bir freze çakısı aldım. Bunun dışında bir de şeyi düşünüyordum.
sürekli. Yani bu parçaları işledikten sonra, bu sap parçasını işledikten sonra ben bunu nasıl keserim diye düşünürken en basit akla ilk gelen yöntem CNC'den bunu aldıktan sonra şerit testleri de kesmekti. Ancak hiç çıkartmadan nasıl yapabilirim diye düşündüm ve bir tane daire testleri aldım aslında. Bu daire testlerinin de tabii ki bizim makinamıza göre şaftı yok. Bunu kullanmaya başlamadan önce bir de aşağıda şaft üreteceğiz. Bunun için bir tutucu üreteceğiz yani. Fırlamasın. Fırlayabilir. Yani bu plexiglass'tan yaptığımız koruma bizi ne kadar korur bilmiyorum ama şöyle arkasına saklanıp çalıştıracağız cihazı. Testereyi CNC'ye bağlayıp yatay bir kesim yapabilmek için şaftı da kendimiz üretmemiz gerekiyormuş. Hazır satılan bir parça değilmiş. Şimdi benim testeremdeki tutucu genel olarak kullandığım 8 milimlik bir tutucu. Bu kocaman testereyi 8 milimlik tutucuyla spindle'a bağlayacak bir tasarım yapmaya başladık. Tasarımı bitirmemizin ardından direkt aşağıda CNC'de üretimine başladık. Üretimde en dikkat ettiğim şey aslında balans olmamasıydı. Çünkü herhangi bir balans ciddi problemlere yol açabileceği için özellikle ona dikkat ettim. Üretim bittikten sonra da en son testereyi CNC'nin aynası üzerinde montajlayıp bir de şöyle bir yandan gözle kontrolümüzü yaptık. Herhangi bir balans, bir problem gözükmüyordu. Ardından işte yukarıdaki şeye taktık, CNC'ye taktık ve kesimi yaptık. Evet, ne var burada? Şimdi şeyi bitirdim. Daire testlerinin tutucusunu. Ya çok saçma bir şekilde bu benim bütün koldan daha çok zorladı. Çünkü biraz daha hassas olması gerekiyordu. Balans yapmaması lazım. Ya zaten çizmiştik az önce. Bunu buraya yataklıyorum. Bir şuranın şeyi kaldı. Havşa basacağım buraya. Bir o kaldı. Ama şöyle bir deneme amaçlı. Bu da bunu yataklıyor. Merkezliyor. Şöyle bir deneme amaçlı da civatasını sıkıp döndürelim bakalım balans falan var mı? Ya balans olursa da bunu çalıştıracağım makine de ufak bir makine olduğu için onda da sıkıntı yaratır. Şöyle bu havşayı da gömeriz içeri. Çek. Benim elim daha balanslı. Şimdi bunu bir de yukarıya takıp CNC'de bununla parça keseceğiz. Hadi bakalım. Bakalım o nasıl olur. Normalde ısıl işleme falan da sokmak lazım bu tarz aparatları. Ya, bunu zaten direkt ısıl işleme verirsek eğilme ihtimali var. Kumun içinde ısıl işleme girmesi gerekebilir de hiç yapmayacağım. Zaten çok sık kullanacağımız bir alet değil. Ama okeyiz şu an. Bir tek havşanın şeyini açacağım. Kesmesin kardeşim. Paramparça eder ha. İp be ip. Buradan Uğur abiye selam yollamak istiyorum. Uğur abinin taktiğini kullandım. Bu taktiğin adına Aynaception koydum. Aynen nasıl? Tavşayı böyle basacağım. Aynaception. Seviliyorsun. Uğur abiye selamlar. Sağ ol. Okulda kesinlikle şey bile kullanmıyorduk. Yani testere veya herhangi bir işte dekopaj testere veya freze bile kullanmamaya çalışıyorduk. Ki ağacın yapısını bozmasın, sese herhangi bir zarar vermesin diye. Ama şu an sesle bir derdimiz yok. CNC gerçekten hayatımı kurtardı. Elimi bile sürmeden sapın o doğal formunu makinede verdim. Bıçak sapının birinci operasyonu bitti. İlk defa 3 eksen komutlarını aynı anda kullandım. Normalde genelde 2,5 eksen çalışıyorum cihazda. Bunun için de ahşap materyal benim için çok iyi bir alıştırma oldu aslında. Şimdi bunun yüzeyinde bir 0,5 milim şey var. Stop ayırdım. Önce kenardaki stoğu alacağım aynı freze ucuyla. Ardından bir 8'lik küre çakı takıp böyle git gel finishini vereceğim. Finish işlemini de tamamladık. Çok iyi oldu ya. Şimdi geldik en korkunç noktaya. Testereyi bağlayacağım. Ondan sonra şöyle böyle kenarlardan keseceğim. Orada da ufak bir talaş bırakayım diyorum. Onu daha sonra elle zımparalar yaparım. El testeresiyle çıkartıp zımparalarım. Yani umarım testere fırlamaz. Ağzımı, yüzümü, kafamı, gözümü yarmadan, parçayı da bozmadan, bu kadar saatlik emek var. Parçayı da bozmadan bu işi bitirmek istiyorum.
Çalıştı vallahi çalıştı. Bu kalanını da artık şöyle çok az bir şey tutuyor şu an altta. Onu da elde kesip bitireceğiz. Hadi geçmiş olsun. Haydi geçmiş olsun. Evet, bir taraf bitti. İkinci parçaya geçtik. Birincisini dün bitirmiştik. Diğer tarafını işliyorum şimdi. Bir taraftan da bu işlenirken yeni bir parça tasarımıyla uğraşıyorum kaporta işleri için. Hala izlemeyen, takip etmeyen varsa V-Twin Track projemizin kaporta kısmındayız. Bir iki tane makine yaptık. Şimdi bir tane daha aparat tasarımıyla uğraşıyorum. Şu paslanmaz malzemeden yapacağız. Bir taraftan da parçaların üretimi devam ediyor. Finish işlemleri de tamamlandı. Şimdi bunu da keseceğiz. Mükemmel el yapımı, acayip müthiş testeremizi bağlıyoruz. Şimdi sıra ona geldi. Bir diğer tarafı da bitti. Bu tarafı da bitti. Şöyle döndüreyim. Isırır ha. Kolay tarafı bitti. Makinenin yaptığı taraflar bitti. Şimdi elle işte detaylarını eyeleyeceğiz. İnce zımparasını, polisajını yapacağız. Burada bu deliklerin büyütülüp kafalarına bir hafşa basmam gereken yerleri var. Ele gelen pahlarını kıracağız. En son bunu şu geçişini elde zımparayla yatıracağız. 2 tane de pirinç 6 milim çubuk işleyip buralara gömeceğiz. Bir de bunun üzerinde bir ikon logomuz vardı. O logoyu da CNC'de işlemek istemedim. Biraz daha siyah olsun diye karbondioksit lazerle bunu markalayacağım. Yakarak biraz markalayacağım oradan daha iyi gözüksün diye. Ardından artık son ince zımparalarını yapıp verniğini atıp bitirip yollayacağız. Şu an durum bu. Tabanca gibi oldu ha. Peki bu ne? Hocam birazcık bilgilendirir misin? Ben mesela merak ettim, nedir bu? Onu, Bıçak mı? Bölümün başından anlatıyor ya ne olduğunu. Röportajda ben zaten anlatacağım. Ha, onu mu bekleyeceğim? Geriye saracaksın. Geriye saracağım, onu izleyeceğim. Geriye Tamam. sar. İzlemeyi unutmayın. Beğeni, abone olma, like, her şey. Şu makineyi hazırlıyorum. Lazer makinesiyle buna bir kazıma yapacağız. Ardından şu pirincimizi buraya gömeceğiz ve vernik atıp bitireceğiz artık. Gerekli parametreleri ayarlayabilmek için birkaç deneme yaptım. Uygun benim için. Zaten üstüne biraz zımpara verdiğimiz zaman sadece içerideki yanık ve oyuk kalacak. Şimdi bir kartona sapları merkezleyebilmek için kesim yapacağım. Ardından onların içine sapları yerleştirip markalamaya başlayacağız. Şimdi parçaları yerleştirelim. İşlemlere başlamadan önce boşta bir test yaptım. Ya riskini göze almak istemiyorum. Şimdi şurada bir eğim olduğu için bu uç odağı kaybedecek. Yeterince güzel markalayamayacak. Ben de altına şöyle bir yükseklik koyup şunu yere paralel, markalamanın olacağı yeri yere paralel yapacağım önce. Ondan sonra işleme başlayacağım. Evet, bu şekilde artık kazımaya başlatacağım. Beğendin mi? Telefonu almaya geldim. Bir baktım telefon. Abi biz çekmeyelim video ya. Taktiği kestin mi taktiği? Kestim taktiği. Markalamayı işaretlemişsin orada. Onu demiyorum ya. Ortalattık falan yani. He? Ortalattık, kartonu Ha, oturttuk. fenasın sıfır kardeşim. noktası Onları falan. zaten yani tamam. Evet. Gördük, ona hizalama ve Evet. minimum hizada çıkması için yaptığım bir hareket. Doğru. Şimdi bir zımpara buna. Tamam ki. Bir de deneyelim şunun üstünde. Dur. Bu taraf değilmiş. Tamam ya. Anlatmaya gerek yok. Yanırsınız. Ardından tabi epoksi yapıştırıcıyla 2 tane pirinç pim kullanarak 3 parçayı birbirine yapıştırdım ve sapı oluşturdum. Evet, şimdi sapı yapıştırdık. Epoksi kullandım yapıştırırken. İçine pirinç millerimizi de çaktık. Kuruması için bıraktım şimdi. Şöyle bir süre kalsın, bunun üstüne polyester cila uygulayacağım. En azından cilayı alıp gelene kadar bu kalsın, iyice kurusun. Ben de o sırada aşağıda bir iki tane daha aparat yapmaya gidiyorum.
Şimdi ön kısmını da bir montajladım. Sap kurudu. Mandallardan çıkarttık. Şöyle bir genel şeklini görebilmek adına. Şimdi burada zaten fazlalıklarımız var. Bunları elle yemek için bırakmıştım. Onun dışında şu diplerde biraz kat farkları var. Şöyle bir genel olarak dışından zımparalama işlemi yapacağım baştan. Şu fazlalıkları bıçakla oya oya götüreceğim. Pirinçlerin dışarıda kalan kısımlarını bunu da olabildiğince minimum dışarıda bırakacak şekilde ölçülendirdim. Ama tabii ki biraz kalıyor. Bunları da eğe ile hafif hafif incelteceğim. Ardından bir ince zımparasını yaparız sapa. Sonrasında bu polis harcı yerleri maskeleyip polyester cila atıp bitirmeyi düşünüyorum. Evet, burayı da toparladık. Tüm kenarları toparladım. Şimdi ıslak bir bezle ahşabı sildim. Şöyle bir kabarsın. Ardından ince zımparalarını yapacağım ve artık bitiriyoruz. 600 kuma kadar zımparasını yaptım sapın. Şimdi artık cilalama işlemine geçilecek. Bu son ana kadar sap kısmında polyester cila uygulamayı düşünüyorduk. Polyester veya akrilik gideriz diyorduk. Polyester daha dayanıklı olur diye polyester giderim diyordum. Yalnız bu sapta polyester uygulamak istemiyorum. Son anda buna karar verdim. Çünkü bu alüminyum ve ağaç arasında çok yumuşak bir geçiş olmasını istiyorum. Ben şimdi buna akrilik veya polyester cila uygularsam ortadaki alanı maskeleyip uygulayacağım için maskeyi söktüğümde arada bir kat oluşacaktı. Ben bu kat oluşsun istemiyorum. Ağacın da bu doğallığını kaybetmemesi için yağ uygulaması yapacağız. Bunun için de yine silah kabzalarında kullanılan yağını araştırdım aslında öncesinde. Onu dedim uygulayayım. Bu True Oil diye geçiyor. Araştırmaya devam ederken okuldan çok sevdiğim, çok değerli Ejder hocamı aradım. Buradan kendisine de selamlar gönderiyorum. Sağ olsun o yağ konusunda yardımcı oldu. Dedi gel okula bir bakalım. Yanına gittim ve bana bunu verdi, bunu önerdi. Hard Wax Oil. Uygulamayı bununla yapacağız şimdi. Önce bunu seyrelteceğim. Seyreltilmiş halde bir kat uygulayacağız cilayı. Yağ ile birlikte zımpara yaparken zımpara ile çıkan toz ağaçtaki gözenekleri dolduruyor ve sertleştiği zaman aslında bir dolgu astarı veya dolgu verniği görevi görüyor diyebilirim. 2 saat kuruttuktan sonra bir skoç yapacağım. Tekrar aynı uygulamayı yapıp tekrar 2 saat kurutup en son herhangi bir seyreltme yapmadan bu cilayı uygulayacağız. Ardından ince bir polisaj yapıp bitireceğiz. Yani çok daha natürel bir görünüm alacağız işin sonunda polyester yerine. İlk katı sürdük, zımparaladık, yağlı zımpara yaptık gözenekleri doldursun diye. Bir kat da normali uygulayacağım. Ardından yarın sabah geldiğimde bir kat daha atacağız ve bitireceğiz artık. Kurumasının ardından ince bir skoç geçip ilk kat uygulamayı yaptık. Yaklaşık 12 saat, 15 saat beklemenin ardından güzelce silip yine skoçlayıp ikinci kat uygulamasını yaptım. En sonunda yine bir 24 saat kuruttuktan sonra 3000 kum ıslak zımpara yapıp çok hafif elle bir parlatma polisaj işlemini yaptım ve montaja geçtik. Ne kadar devam edeceğiz buna? Montajı da tamamladıktan sonra zaten şekil ortaya çıktı. Gerçekten içimize sinen, hepimizin içine sinen bir şekil ortaya çıktı. Keyifli bir işti. Bu tarz böyle özelleştirme işlerini görmek isterseniz kanalda aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Her türlü araç, her türlü malzemeyi özelleştirmekten büyük keyif alıyoruz. Sizler de yine buna benzer yaptığınız örnekler varsa bunları da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca westridescustom.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Orada tasarladığımız tekstil ürünlerini, aksesuarları inceleyebilir, motosiklet parçalarına bakabilirsiniz. Bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve biraz daha atölyenin içine girmek isterseniz katıl kısmına da abone olabilirsiniz. Orada da çok doğal, çok ilginç videolar paylaşıyoruz. Yorumlar bölümüne düşüncelerinizi yazabilirsiniz konu hakkındaki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.